Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Yorum yazarken sağa kaydırırsınız, hype var. Hype'ın üstüne basarsınız, benim videolarım beğeni ve hype üzerine tabii ki öne çıkabiliyor. Bu ücretsiz bir destektir arkadaşlar. Lütfen bunu yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim şimdiden. Arkadaşlar şimdi bugün gerçekten yeni oyuncular Rise of Kingdoms'ta yeni oyuncular nasıl hızlı bir şekilde hızlandırma kasabiliyor. Herkes bunu söylüyor. Abi ben nasıl hızlı gelişirim? Bu hızlı gelişmeleri arkadaşlar gerçekten çok fazla yolları var tabii ki. Bu fazla yolları da size söylüyorum. Ama bunları eğer ki yapmasanız asla ve asla gelişim yapamazsınız. Yani yaparsınız ama çok az. O yüzden dikkat etmeniz gereken yerleri unutmayın arkadaşlar. İlk başında arkadaşlar gerçekten hızlandırma kasma rehberi böyle bir şey var. İyi bir birlikte oynamak her zaman fayda var arkadaşlar. İyi bir birlik demek ne demek? Daha fazla altın paket, daha fazla arkadaşlar hızlandırma demektir. Mesela ne demek arkadaşlar? Bunları sonraki bir videoda açarım. Mesela burada bir ahşap sandıkta 1 dakikalık hızlandırma. Burada tunç sandıkta 8 tane 30 dakikalık, demir sandıkta 6 tane 10 dakikalık ve böyle bir şekilde yani 3 saatlikler altın paketlerden çok daha fazlasıyla gelen yani bu tarz şeylerde arkadaşlar hızlandırmaları alabiliyorsunuz. Yani bunlar hiçbir zaman azalmıyor arkadaşlar. İyi bir birlikte oynamak her zaman mantıklıdır. Özellikle yeni oyuncular ilk iki birliğe yer almalı bence. Her ne yaparsanız ya abi beni almıyorlar. Aktif olduğu süreçte sürekli mesaj yazdığın bir yere kesinlikle yer alabiliyorsun. Ve bu birlik paketlerden ziyade aktif olması. Aktif olması ne anlama geliyor? Her gün bu sandıklar açılıyor arkadaşlar. Yani ödülleri almak için mor kristal hazinesi. Tabii ki burada sizin mavi seçkin olabiliyor ya yeşil olabiliyor. Özellikle yeni birlikler ya yeni oyuncularda. Ve yeni oyuncular çok daha fazla paket çıkıyor. Çünkü T5 aşmaları gerekiyor. Ve bu tarz şeylerden birlik gerçekten size çok fayda sağlanıyor. Bu birincisi arkadaşlar. Birliği unutmayın. İkincisi arkadaşlar dükkanda haftalık bazı hızlandırmalar bedava. Yani kaynağıyla takas edebiliyor. 50 tane 5 dakikalık her haftada bir kere alabiliyorsunuz ve eylem puan. Bu ikisi çok önemlidir. Eylem puan hızlandırma demektir arkadaşlar. Bunu da size söylüyorum. Dikkate alın sonra ona geçiyoruz arkadaşlar. Ama asla ve asla cevherle burada dükkanda bunun hızlandırmaları almayın cevherle. 50 tane 60 dakikalık alıyorum 2500 cevherle. Arkadaşlar 2500 cevheri burada hızlandırmaya veremezsiniz. Sadece bedavadaki 50 tane 5 dakikalığı alırsınız size yeterli olabiliyor. Peki eylem puan nasıl daha fazla hızlandırma demektir? Burada arkadaşlar eylem puanlarımız var. Bu eylem puanlarını biz neyi kesiyoruz? Barbar kesiyoruz. Bu çok önemlidir. Mesela örnek veriyorum arkadaşlar. Burada direkt barış kurmadan geçiyorum. Ben akşamlar yayında birçok zamanda barbar kesiyorum. Yani çoklu barbar kesiyorum. Çoklu barbar ne demektir? Bir AP ile yani 20 ya 40 AP ile ben bir kıta ile sadece alan hasarı vuran bir kıta ile bu kadar hızlandırma alıyorum arkadaşlar her seferinde. Yani ben 400-200 AP ile neredeyse 3 gün 4 gün hızlandırma buradan böyle bir şekilde çoklu barbarla kesebiliyorum. Çoklu barbarı kesen KVK1'deki komutanlar tabii ki birincisi arkadaşlar YSG oluyor. Yani yakındaki 3-4 tane barbarı bir anda vurabiliyor arkadaşlar. YSG gerçekten çok iyidir ve YSG tam buralarda olmalı. Tabii ki düşük bir seviyede olduğu için 60 seviye burada. YSG uzmanlık becerisi ile ilgili ve birinci becerisi de tabii ki yelpaze şeklinde vuruyor. Vuruyor arkadaşlar. Çoklu barbar kesebiliyorsunuz. İkinci komutan yani bundan bir tık daha düşüğü Atifleet'dir arkadaşlar. Atifleet 180 derecede önündeki barbarları vurabiliyor. Bununla çoklu barbar kesebiliyorsunuz veya hatta arkadaşlar ondan ziyade bir komutanımız daha var Santuzu. Santuzu'da alan hasarı var. Burada yelpaze şeklinde ve onunla beraber çoklu barbar kesebiliyorsunuz. Ve bu çoklu barbarlar gerçekten size çok fazlasıyla yani hızlandırma kazandırabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben gösterdim size. Yani burada tekrardan size göstereyim. 22 tane barbar kesmişim. Toplu 80 AP ile. Yani 2 AP ile 2 tane 40 82 kere AP harcarken ben bu kadar kaynak hızlandırma cevher kastım arkadaşlar. Ve bunlar hepsi çoklu barbar sayesinde ben çok fazla hızlandırma kasabiliyorum arkadaşlar. Sonraki tabii ki ben hiçbir zaman önermem. Buradaki bireysel krediyle R4'lere söylüyorsunuz hızlandırma kasıyorlar. Hızlandırma atıyorlar ve siz alabiliyorsunuz. Bunu asla ve asla önermem arkadaşlar. Çünkü pasaport her şeyden daha önemlidir.
Göç etmek için en önemli şeylerden birisi pasaportlu ve özellikle az para harcayan ya çok para ya para harcamayan ya hatta çok para harcayan bunları kolay kolay elde edemiyor arkadaşlar. Sonraki bir hızlandırma bu paketlerdir. Yani bu anahtarlar, gümüş anahtardan bahsedersek arkadaşlar, altın anahtar veya hatta diğer kristal anahtarı. Mesela ben bir tane daha açıyorum. Bakın burada bir tane 5 dakikalık geldi. Bir tane daha açıyorum. Böyle bir şekilde yani çoklu az kasarsınız. Mesela 10 tane açtım arkadaşlar. Burada hem kaynak hem hızlandırma ve her şey geliyor. Yani bunları günlük özel teklifler ya hatta bedavaları açmayı unutmayın arkadaşlar. Çok fazla bir hızlandırmayı burada elde edebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada yani VIP'de pek bir şey gelmiyor. O yüzden diyorum cevherlerinizi VIP'ye basın. Çünkü VIP her şeyden daha önemlidir. Siz daha önemli bir şekilde yani sınırsız bir hızlandırma istiyorsunuz. Şimdi burada VIP niye önemlidir? Mesela ben VIP 1'de olsam ya VIP 14'te olsam mesela örnek veriyorum VIP 1'de sizin herhangi bir eğitim hızınız yok. Bakın VIP 1'de herhangi bir hızınız yok. VIP 2'ye geliyorsunuz yine de yok. VIP 3'te %5 inşa hızı alıyorsunuz. Bu bedava hızlandırma demektir arkadaş. Yani burada sonraki seviyeden mesela 4'te eğitim hızı var. Ve böyle her ne kadar VIP'niz yüksek olursa VIP'ye özel güçleriyle burada hızlandırma gidiyor. Mesela toplama hızı, inşa hızı artı %10 oldu. Eğitim hızı artı %10 olacak. Araştırma hızı artı %10 olacak. Ve bu yüzdeler gerçekten çok önemlidir. Yani siz daha hızlı bir şekilde kasabiliyorsunuz. Bunun toplusu nereden bulabiliyoruz arkadaşlar? Burada. Mesela benim hesabımda VIP 17 olduğum inşa hızım %98'dir arkadaşlar. Ve daha fazlasıyla çıkabiliyor. Rune yerken, kraldan buff alırken ve bu tarz şeylerden arkadaşlar hızlandırmalarım çok daha az gidiyor. Hem inşa ile hem araştırma ile hem de eğitim hızıyla yani daha hızlı bir şekilde yükseltebiliyorum. O yüzden VIP çok önemlidir. Bazı arkadaşlarımız hala VIP 8'dedir ve hızlı gelişimin peşinde olamazsınız arkadaşlar. Bunu da size açık ve net bir şekilde söylüyorum. Sonraki etkinliklerimiz. Etkinlikler çok önemli. Mesela örnek veriyorum. Burada esmerlardan diye bir eski esmerlardan koleksiyonu var. Bundan harici birçok etkinlik, bir ton etkinlik var. Birinci günden mesela diyor ki bu kaynakları veriyorum, hızlandırma veriyorum. İkinci günün görevleri bitirirken 8 tane 30 dakikalık, 10 tane 30 dakikalık, 12 tane 30 dakikalık. Burada 9 tane 1 saatlik mesela araştırma. Buradan yine de aynı şekilde XP kitabı 4. günde mesela hızlandırma veriyor. 2 tane 3 saatlik, bir tane 3 saatlik. 5. günde de yine aynı şekilde ve bu tarz etkinlikler çok fazla. Mesela silah eğitiminden bir tane 3 saatlik birinci, 2 tane 3 saatlik oldu. Burada altın anahtar ve kristal anahtarı çıkıyor. Buradan da tabii ki bazı şeylerden çıkıyor arkadaşlar. Ve bu tarz şeyler yani bu tarz etkinlikler gerçekten önemli. Yani buradaki en düşük puanları yapın ki mesela 4 tane 1 saatlik hızlandırma buradan geliyor. Yani lig bahislerinden ve bu tarz etkinlikleri yani bitirirsiniz siz çok fazla. 7 günlük etkinlikler geliyor ya 35 kafa etkinliği geliyor. Orada tonlarca yani binlerce gün hızlandırma alabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bunları kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sonrakiye geçersek sonraki şeylerimizi söylüyoruz ama gerçekten dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Yani böyle tek tek olmuyor. Bazı etkinliklerimiz var. Örnek veriyorum. Mesela burada arkadaşlar bu etkinliğimiz var. Esmerlerden. Esmerlerden yani bir az para free to play oynayamaz. Free to play'in oynama sebebiyle yani az para harcayan ya hiç para harcamayan burada 45 seviyeye kadar gelmeli. Bu 45 seviyede 45 kere bu çarkıyı çeviriyorsunuz arkadaşlar. Bu VIP 14 olduktan sonra bu etkinlikleri hani oynamanız gerekiyor ki daha fazla bir şekilde hızlandırma kasalım arkadaşlar. Oynuyoruz ve burada 15 saatlik hızlandırmalar geliyor arkadaşlar. Ve bu tarz etkinlikler yumurta etkinliği var arkadaşlar. Yumurta etkinliğinde bu tarz hızlandırmalar çok fazlasıyla geliyor arkadaşlar. Başka şeylerimiz var mı? Tabii ki. Barbardan ziyade barbar kaleleri gerçekten önemlidir arkadaşlar. Yani barbar kaleleri siz ne kadar katılırsınız. Mesela ben burada hem günlük hem barbar kaleleri katılıyorum hem de çoklu barbar kesiyorum. Bu çoklu barbar kesilmesi ve barbar kalelerin yani giriş yapmam bana çok daha fazla XP kitabı hızlandırma özellikle mesela burada arkadaşlar bakın barış kurmadan mesela burada ben her barbar kaleyi keserken 9 tane 5 dakikalık burada iyileştirme alıyorum. Burada 7 tane 5 dakikalık ve tabii ki sözleşme kitabı ve kaynak ve AP'yi de alıyorum arkadaşlar. Mesela burada 8 tane 5 dakikalık daha aldım. Bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Bunları kesinlikle yapmalıyız. Sonraki şeyimiz arkadaşlar günlük görevler. Günlük görevlerimiz arkadaşlar gerçekten çok önemlidir. Yani buradaki günlük görevler birisinden mesela 20 puan yaparsak burada ilk 5 tane 5 dakikalık alıyoruz. 40 puan yaparsak 5 tane 5 dakika inşa.
Mesela 60 puan yaparsak arkadaşlar 10 tane iyileştirme, 10 tane araştırma 5 dakikalık alıyoruz. Burada yine aynı şekilde 20 tane 5 dakikalık alıyoruz ve buradan da tabii ki bir altın anahtar, bir kristal anahtar, bir sihirli sandık, buradan da hızlandırma çıkabiliyor ve bu tarz şeyler gerçekten önemlidir. Sonraki hızlandırmalarımız arkadaşlar sefer modu. Sefer modu her zaman en yüksek seviyeye geçmeniz gerçekten önemlidir arkadaşlar. En yüksek seviyeyi çok fazla bu sikeleri topluyorsunuz. Bu sikeleri toplarken buralarda arkadaşlar hızlandırma falan çıkıyor. Altın yıldız çıkıyor. Ya buradan mesela Atirflet kafaları çıkıyor. Bunları alırsınız gerçekten çok çok iyi olacak. Yani özellikle hızlandırmalar, burada tonlarca hızlandırma geliyor ve biz bunları gerçekten almak zorundayız. Sonraki seferimizden gelirsek gün batımı kanyon var. Gün batımı kanyonda her gün tabii ki ödülleri var arkadaşlar. Bu ödülleri az sayabiliriz. Mesela rütbe 1'den her günlük hafta mesela günlük 5 tane eğitim hızlandırması. Eğer ki iyi birinci sıralamada olsan ya hatta diğer sıralamalardan da tabii ki özel her günün hangi ödülleri alabileceğinizi söylüyor ya veya haftanın sonu hangi sırada olduğunuzu söylüyor. Yani bir haftada 20 tane 1 saatlik veriyor arkadaşlar. Az değildir. 5 tane altın anahtar birinci sıralamada. Ve bu tarz şeyler oluyor. Tabii ki burada günlük de yani günlük benim 7 hakkım var. Sizin belki haklarınız biraz daha düşük olabiliyor VIP seviyesinden. Yani VIP çok önemli ama burada arkadaşlar mücadeleleri yaparken mesela örnek veriyorum ben bir tane böyle rastgele bir tanesini giriyorum mesela. Bir tanesini girdim arkadaşlar. Buradan direkt basıyorum. Bastım. Tamam. Savaştım. Arkadaşlar savaştan da yani ben günlük görevimi yaptığım için bana 5 tane 5 dakikalık hızlandırma veriyor. 25 dakika arkadaşlar 10 tane 1000 yani veriyor. Materyal veriyor ve bu gerçekten bedava bir hızlandırmadır. Bir hesap nasıl daha hızlı bir şekilde gelişiyorsa bunların sayesinde gelişiyor. Yoksa sen paket alamadan yani buradaki paketin yani bu paketleri alamadan hiçbir şekilde tabii ki yapamıyorsunuz. Bir tık arkadaşlarımız mesela şey oluyor. Ben bir tık harcama yapıyorum. Harcama yapıyorsun arkadaşlar. Mesela burada bakın bazı hesaplardan bu geliyor. 30 günlük araştırma hızlandırma klimi geliyor 15 dolar. Bunu alabiliyorsunuz veya bu 30 günlük mücevherle ve mücevherle hızlandırma alabiliyorsunuz ama yapmayın bence bunu. Bazı böyle etkinlikler geliyor ve daha fazla bir hızlandırma kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani hızlandırmaların açık ve net söylesem hızlandırmaların bütün yolları size söyledim. Bazı yerler çok daha fazla olacak. Yani yeni oyuncular özellikle burada birinci seviyedeki kapılar, sunaklar yani oyunda gelen bütün bu sunaklar mesela böyle bakmayın arkadaşlar. Burada 100'er tane 200'er tane mesela her sunak hızlandırma veriyor. İkinci seviyedeki 200 tane 100 tane 1 saatlik veriyor ya 100 tane 500 tane mesela 30 dakikalık veriyor her bir sunaktan. Ve bu sunakları yani birliklerle R4'leri alarınızı iyi tutarsınız. Bütün ödülleri alırsınız. Bir baktınız kanka bir de 25 milyona güce ulaşırsınız veya hatta 3. seviyedeki arkadaşlar bunlar önemli. Aynı şekilde bu bedava hızlandırmalar KYK'da da oluyor. KYK'da iyi bir birlikte yer almanız yani daha fazla bir kapı, daha fazla bir sunak, daha fazla bir hızlandırmaya maliyeti olacak. Ve bunlar gerçekten çok çok önemlidir arkadaşlar. O yüzden bunları tamamen size söylemek istiyorum. Ya hatta mesela bazı arkadaşlar benim hızlandırmam bitmemesi için yani herhangi bir şekilde ben buradan her zaman tabii ki burada şimdi ben böyle yapıyorum yani T5'im eksik olduğu için ama her zaman ben T4 üretiyorum. Bugün yanlışlıkla yaptım çünkü gücün zirvesi var ve 5 tane altın kafayı o 5 tane altın kafayı alması için T5 bastım. Ama burada mesela T4 üretiyorum. Az bir hızlandırma ile bir etkinlik gelirse ya T2, T3, T1, T2, T3'lerinizi T4'e çevirebilirsiniz az hızlandırmayla. Bu da bir taktiktir. Yani en düşük seviyede en iyi performansı almanızdır. Sonraki hedefimiz arkadaşlar ya oyuncular yeni oyuncular keşif kampları. Bu mağaraların bu kampları, bu köylüleri hiçbirini aksatmayın arkadaşlar. Ben alamıyorum, zamanım olmadı. Ama şimdiden mesela alıyorum arkadaşlar. Düşük seviyede olması ya olmaması hiç umurunuzda olmasın. 500 tane mağarayı keşfettikten sonra 1 ton hızlandırma, VIP ve bu tarz şeyleri alabiliyorsunuz. Mesela burada bir yüksek seviyede var arkadaşlar. Bunu da alıyorum. O yüzden bunlara dikkat almanız gerekiyor arkadaşlar. Boş yere çaba harcamaktan değil, akılla yürütmeniz gerekiyor. Çoklu barbar kesmek, barbar kaleyi kesmek, etkinlikleri kesmek iyi bir birlikte de tabii ki ben size söyledim yani böyle bir şekilde altın paketlerden akşam zaten yayında ben yapıyorum ve bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar hızlandırma geliyor. Hatta burada mesela bir mor kristal hazinesi açıyorum sizin için. 2 tane 8 saatlik hızlandırma geldi. 2 tane 8 saatlik hızlandırma yeni bir oyuncu, eski bir oyuncu da bu çok yüksek bir rakamdır. 16 saat bir hızlandırma neredeyse bir gün.
Yani bir günün yarısından fazlası iki yani %70 bir günü dolduruyor arkadaşlar. Veya sözleşme kitabı veya kaynak ve bu tarz şeylerden arkadaşlar. O yüzden bunları asla ve asla kaçırmayın. Veya hatta buradaki kalelerden mesela abi AP geliyor. AP de yine söylediğim gibi hızlandırmaya maliyeti olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bence ben şu an tamamen yani her şeyi sınırsız bir hızlandırmayı nasıl elde edebiliyoruz? Ben size bütün yolları gösterdim. Yine de söylüyorum. Eğer ki bu video sizin için de bir faydası olduysa bir beğeni atmayı unutmayın ve yorum da yazın. Yüzde kaçını yaptınız arkadaşlar? Bu benim söylediğim yollardan. Beğeni atmayı unutmayın. Yorum yazmayı asla ve asla unutmayın. Yorum yazarken de sağa kaydırırsınız. Hype'in üstüne basarsınız. Çok çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.